Merhaba değerli hastalarımız, takipçilerimiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Lütfen kanalıma abone olun. Abonelik konusu çok önemli. Yorum atın, like atın. Çok önemli. Neden? Siz bu etkileşimlerde bulunursanız bu videoları, bu emek vererek harcadığımız, anlattığımız bu bilgileri daha çok kişi görebilir. Çünkü YouTube'da olsun, Google'da olsun herhangi bir şey araştırdığınızda sırf insanların önüne düşebilmek için reklam amaçlı, aslında kalitesiz olan bir sürü içerik var. O içerikleri hastalar mecburen vakit geçirme, nasıl söyleyeyim, vakitleri ölüyor. Yani bir şey araştırıyorsun, 10 tane video çıkıyor, 9'u boş, hiçbir şey yok, bir tanesinde bir şey var. O yüzden hani bu çektiğimiz videoların daha çok kişiye ulaşabilmesi için lütfen etkileşime geçelim, abone olalım, like atalım. Bu önemli. Şimdi bu videomuzun konusu ne? Videomuzun konusu şu: kapalı burun estetiği ve açık burun estetiği. Hastalar ellerine bir kağıt kalem alıp geliyorlar. Kapalı burun estetiği olursa nasıl olur, açık olursa yazıyorlar, böyle araştırıyor falan. Bu aslında dünyanın çok tartıştığı bir konu. Burun estetiği kapalı olursa mı daha iyi olur, açık olursa mı daha iyi olur? Açık olursa da açık burun estetiğinin altında da bir sürü değişik teknikler var. Hangisi daha iyi olur? Kapalı burun estetiğinin işte led'den, push'tan bir sürü yöntemler var. Hangisi daha iyi olur? Siz hasta olarak buna karar veremezsiniz. Buna doktorunuz sizin için karar verecektir. Ama ben daha genel, çok genel bilgi verecek olursam aslında kapalı burun estetiği şu burnumuzun altında, iki deliğin ortasındaki yer var. Biz burayı kesiyoruz. Burun cildini kaldırıyoruz. Bütün burun önümüzde ve her şeyi böyle görerek çalışıp tekrar getirip burayı dikiyoruz. Buna açık burun estetiği deniyor. Açık burun estetiğindeki en büyük dezavantaj burnun altında kalan iz diyor bazı doktor arkadaşlarımız. Aslında burada da iz neredeyse hiçbir zaman kalmaz. Çok net bir rakam verebilirim size. Ben mesela yıllık ortalama 500 tane burun estetiği ameliyatı yapıyorum. Hepsini de açık yapıyorum. Ve bu hasta kontrole geldiğinde hiçbiri de ya hocam benim burada iz kaldı, çok çirkin demiyor. Hatta o izler neredeyse her zaman da görülmüyor. Demek ki iz kapalı veya açık burun estetiğini tercih etmemiz için önemli değil. Geriye kalıyor burnun dinamikleri. Nedir bu? İşte bu cildi buruncuna bağlayan bağlar, ligamenler, onlar, bunlar, bir sürü şey. O yüzden siz hani sadece burada iz var yoka göre kapalı burun estetiğini seçemezsiniz. Ama şöyle söyleyeyim. Tarihe baktığımızda burun estetiği ilk çıktığında hep kapalı yapılmış. Hep burnun içinden yapılmış. Sonra demişler ki ya bu olmuyor. Biz bunu kapalı zor yapıyoruz. En iyisi buradan kesip açalım. Çok uzun yıllar hep açık burun estetiği gitmiş. Şu son belki de 10 yılda yavaş yavaş böyle tekrardan bir kapalı burun estetiğe dönüş oldu. Dediğim gibi bazı artıları var, seçilmiş. Bazı hastalarda da artıları var. Ama bu hastanın seçebileceği bir şey değil. Doktorunuz size derse ki evet bu burun kapalı için uygundur, bunu kapalı yapalım. Doğru, kapalı burun güzeldir. Eğer doktorunuz size derse ki bu açık için uygundur, ben bunu açık bir şekilde yapabilirim, bu da uygundur. Biraz da doktorun alışkanlığı aslında. Peki ben ne yapıyorum? Ben eğitime başladığım günden beri hep açık teknikle burnu açıp güzel, temiz, göre titiz bir şekilde çalışıp burunları yapıyorum. Kapalı burun estetiği yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirim. Yani bazı hastalar zannediyorlar ki kapalı burun estetiği öyle zor ki bunu çok özel eğitim almış, NASA'da eğitim görmüş doktorlar yapabiliyor. Öyle bir şey yok. Bazı arkadaşlar onunla ilgileniyorlar, daha çok seviyorlar ve yapıyorlar. Ama ben kapalı burun estetiklerinde böyle istediğim sonucu alamayacağımı düşündüğüm için de açıkla yapıyorum. Ama bazı doktor arkadaşlarım da diyor ki yok kapalı daha iyi. Onlara da saygı duyuyoruz. Mesela bana hastalar yazıyor. Ben kapalı burun estetiği olmak istiyorum diyor. Ben de diyorum ki yani ben bunu yapmıyorum ama kapalı estetik yapan arkadaşlarımız var. Onlar isimleri bunlar. Onlarla görüşebilirsiniz. Ama kesin ve net bir dille şunu söyleyeyim. Şu anda kapalı burun estetiği iyidir ya da açık burun estetiği iyidir şeklinde asla bilimsel bir bilgi yok. İşte daha az şişiyor, daha az morarıyor, daha az iz kalıyor filan. Bunlar da aslında çok geçerli şeyler değil. Burada önemli olan biraz da doktorun el becerisi, o teknikte kendini ne kadar geliştirdiği, sizin burnunuz kapalıya mı uygun, açığa mı uygun bunu ne kadar seçebildiğidir. Velhasıl kelam, özet olarak bir hasta kendi burnunun kapalı teknikle mi açık teknikle mi olacağına hiçbir zaman karar veremez. Bunu doktoru artılarıyla eksileriyle anlatır. Hasta da doktorunun tavsiyesiyle bir yöntemi seçecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.